gerçekten çok güzel. Anılarınızla birlikte çöplerinizi de götürünüz. Bu alan 1958 yılında Türkiye'nin ilk milli parkı olarak faaliyete geçiyor. Şu tarz çöpler de olmasa, insanlarımız biraz daha bilinçli olsa. Ben her zaman belediyenin kafelerine gidiyorum galiba. Konya videosunu izlediyseniz orada da yine belediyenin kafelerine gitmiştik. Dünyada bu iki yerde. O da Kafkaslar ve Türkiye'de. Dur lan. 1958 yılından beri de zaten koruma altında, o yüzden de milli park yapıldı ve Türkiye'nin zaten biliyorsunuz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizleri Türkiye'nin tam ortasına getirdim. Türkiye'nin tam ortasında olan ve Bozkır'ın incisi diyebileceğimiz, bence öyle. Kesinlikle öyle hatta. Diyebileceğimiz güzide bir şehrimize getirdim. Burası neresi? Tabii ki de Yozgat. Şu anda bulunmuş olduğumuz yerde Türkiye'nin ilk milli parkı, Çamlık Milli Parkı. Bu alan 1958 yılında Türkiye'nin ilk milli parkı olarak faaliyete geçiyor. Görmüş olduğunuz alandaki çamlar da 400 ila 500 yaşında olduğu tespit edildi. Yani bu çamlar, düşünün, Osmanlı döneminde, Kanuni dönemine kadar, yani o dönemlerde filizlenmiş çamlar bunlar. Hatta tam burası da değil de aslında ileri tarafta. Size de oraları da göstereceğim zaten. Orada göreceğiniz ağaçların büyüklüğünden de zaten yaşlı karaçam ağaçları olduğunu göreceksiniz ve bu karaçam ağaçları tohum verebiliyor. Dünyada iki yerde bulunuyor. Kafkaslar'da ve Türkiye'de Yozgat'ta bulunuyor. Aynı zamanda dediğim gibi burası Türkiye'nin ilk milli parkı ve gerçekten çok güzel, görmeye değer bir park. Umarım sizlerin de yol düşer buraya. Hadi beraber Çamlık'ı gezelim. Şimdi arkadaşlar, bulunmuş olduğumuz Çamlık Milli Parkı'nda da bir yapay gölet var. Cevdet Dündar Göleti. Burası da çok güzel bir manzara ve güzellik katıyor bu Çamlık Milli Parkı'na. Gerçekten görülmeye değer harika bir destinasyondayız şu anda. Çok güzel bir konum. Yozgat'ın aslında akciğerleri deniyor buraya. Çünkü biliyorsunuz burası İç Anadolu'da ve İç Anadolu'da genellikle bozkır oluyor. Allah Allah Allah! Bozkır'da da biliyorsunuz çok fazla ağaç olmadığı için bu tarz ormanlar çok önemli. Yozgat'ta da şükür bu tarz ormanlar çok gayet güzel, gayet büyük zaten, büyük bir park. Aynı zamanda da Akdağ Madeni taraflarında Akdağ ormanları var. Orası da İç Anadolu'nun en büyük ormanları. Gayet güzel yani. Güzel bir destinasyondayız. Havası güzel, suyu güzel bir yer. Vay canına. Bu tarz böyle piknik alanı var burada. Gördüğünüz yerlerde piknik yapabiliyorsunuz. Ve böyle ormanın içinde dolanarak güzel anılar bırakabiliyorsunuz. Dik bir yer gerçekten. Rakımı da zaten 1400-1500 civarında bir şey olması lazım. Yozgat için çok önemli, çok değerli bir alan burası. Zaten koruma altında, 1958 yılından beri de koruma altında, o yüzden de milli park yapıldı ve Türkiye'nin zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle güzel manzaralara eşlik eden gayet hoş bir mekan. Ama tabii ki şu tarz çöplerde olmasa, insanlarımız biraz daha bilinçli olsa, buraların değerlerini daha iyi bilseler çok daha güzel olacak bu tarz yerler, ama işte maalesef değer bilmiyoruz. İnşallah biliriz yani. Oysa ki her yerde çöp var yani. O çöplere, burada görüyorsunuz çöp var. İleride çöp var. Her yerde çöp var yani. Şimdi görüyorsunuz, buralar güzel patikalar var burada. Buralar bisiklet yolu aynı zamanda. Dağ bisikleti kullanan arkadaşlar da buralarda. Ve aynı zamanda ATV ile turda falan da yapılıyor. Atlı safari yapma imkanları da var ama onu henüz yapan bir işletme yok galiba. Birkaç kere görmüştüm ama şu anda yapan bir işletme yok sanırım. Güzel patikaları olan ve bisiklet sürmenin de gerçekten zevkli olabileceği bir mekandayız şu anda. Kuş sesleri aynı zamanda güzel güzel, şurada gördüğünüz, şurada bir yerde çeşme de var. O çeşmelerden akan suları ile çok güzel gerçekten. Şu tarz çeşmeler mevcut ama bunun başlığı sökülmüş galiba. Kendiliğinden akıyor su. Şu. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle küçük akan derecik mi denir artık? Bunu öz mü denir? Öyle gölete doğru akan küçük su akıntıları da mevcut burada ve şırıl şırıl akıyor. Şuradan da geldiği yeri de göstereyim size.
Bakın. Harika bir şekilde akıyor böyle küçük. Şu anda tabii yaz yavaş yavaş geldiği için biraz daha azalmış su. Ama gayet güzel akıyor yani. Şu şekilde. Burada tırmanmaya devam ederken şöyle tabelalara da zaten rastlayacaksınız. Böyle. Biraz yaklaştıralım. Şu şekil seyir terası, gözetleme kulesi, yürüyüş yolu, spor atölye, bisiklet parkuru, dağ bisikleti parkuru. Buradan 2 yol var zaten. Biri bu tarafa gidiyor. Diğeri de böyle gidiyor. Ormanın içinde spor yapmak isterseniz falan Çamlık'ta böyle geliyorsunuz. Şuradaki aletlerle sporunuzu mis gibi havada ağaçların içinde kuşların cıvıltısıyla binlerce böyle bitki türüyle beraber sporunuzu da yapıyorsunuz. Basmışım o münasili taş gibi. Burada iki taraflı böyle göl kesiyor arayı. İki tarafta da piknik yapabileceğiniz alanlar var. Görmüştünüz daha yeni bir tarafı göstermiştim. Şimdi diğer tarafa doğru gidiyoruz patikalardan falan. Bu iki yerde mangalınızı yapabiliyorsunuz. Tabii belli başlı kuralları var. O hassas bir alan olduğu için gözetim altında oluyor. Aynı zamanda burada bir tane de kafe var. Göl Kafe diye geçiyor. Yapay Göl'ün kenarında. Bu da belediyeye ait bir kafe. Oraya da gideceğim. Orayı da göstereceğim sizlere. Bakalım orayı da beğenecek misiniz? Güzel bir yer. Güzel bir manzaraya sahip bence o gölde. Bakalım siz beğenecek misiniz? Göreceğiz birazdan. Diğer taraftaki o piknik alanına doğru yaklaştık. Buradan biraz göl manzarasını göstereceğim sizlere. Şurada zaten görmüş olduğunuz o bina var şurada. O bina işte Çamlık Göl Kafe. Buralarda gölün diğer tarafları. Manzara izleyerek de oturabileceğiniz yerler var. Kendi sandalyenizi getirip oturabileceğiniz yerler de mevcut. Biraz rüzgar var, umarım çok ses gelmiyordur rüzgarın. Bu şekilde Çamlık Kafe ve gölü burada görebilirsiniz. Bu sene yani maşallah su buralara kadar gelmiş. Normalde ya %100 dolu şu anda zaten göl. Normalde bu kadar değildi. Biliyorsunuz ülkemizde yaşanan kuraklık nedeniyle buralara kadar gelemiyordu maalesef. Bura bile yani. Bura yüksek bir rakım ve yağış alan bir yer normalde. Ama bura bile gelemiyordu. Allah'a şükür bu sene çok güzel yağışlar oldu. Mükemmel bir seviyeye ulaştı gördüğünüz üzere. Evet işte size bahsettiğim yer burası. Diğer taraf burası yani göletin diğer tarafı da burası. Burada da insanlar görmüş olduğunuz yerlerde pikniklerini yapıyorlar. Mangallarını yapıyorlar. Şu tarz yerlerde mangal yapıyorlar. Böyle belli başlı mangal noktaları var. Biraz daha bakımlı olabilir tabii ki. Yine de bizler için çok güzel bir yer burası yani. Yozgat gibi bir yerde. İnsanlar buraya geliyor. Çok kalabalık oluyor. Yer bulamıyorsunuz. Havası çok güzel olduğu için yazın bile çok serin oluyor burası. Ve böyle o çocuk parkları falan da var. Görüyorsunuz gölün dibi zaten burası. Şimdi sizi o kenar tarafa götüreceğim. Burada yapılmış olan da bir mescit mevcut. Namaz kılmak isteyen, abdestini almak isteyen ve emzirme odası da var sanırım. Şu anda Çamlık Kafe'deyiz. Bu Yozgat Belediyesi'nin yapmış olduğu Çamlık'ın içindeki bir kafe. Yine belediyeye ait bir kafe. Ben her zaman belediyenin kafelerine gidiyorum galiba. Konya videosunu izlediyseniz orada da yine belediyenin kafelerine gitmiştik. Çok güzel bir manzarası var. Size göstereyim. Şöyle güzel bir manzaraya sahip. Yani böyle bir kafe. Şurada da fiyatlarını göstereyim size. Çamlık Göl Kafe diye geçiyor burası. Yozgat Belediyesi'nin. Bu şekilde bardak çay falan 40 TL'ymiş. Fincan çay 50 TL'ymiş. Belediyeye ait olmasına nispeten biraz pahalı gibi geldi çay falan bana. Böyle kahve çeşitleri var. Sonrasında filtre kahveler, işte sıcak çikolatalarıdır, frappedir, frozen'dır, limonatasıdır. Ve aperatif yiyecekleri de var burada. İşte patates kızartması, tostu, hamburgeri, pizzası vesaire. Kutu içecekleri de burada. Yine belediyeye ait bir mekandan sizlere sesleniyoruz. Güzel bir ortam yani sessiz, aslında genelde hafta içleri sessiz oluyor ama
Hafta sonları özellikle çok kalabalık oluyor. Yazları çok kalabalık oluyor. Bırak kışları da o kadar çok kalabalık olmuyor. İçerisinde de yer var. Orayı da göstereceğim sizlere. Şimdi bura işte göletin ön tarafı. Burada araç park yeri var. Henüz bir düzenlemeler yapılıyor buraya. Normalde böyle ağaçlı teras yerleri vardı böyle. Hafif çok da uzağa gitmeyecek şekilde. Göl kafeye zaten göstermiştim burada. Biz şuradan şöyle dolandık. Buranın arkasını dolandık. Geldik, buradayız şu anda. Tahtadan seyir terası olan yerleri de sökmüşler. Buralarda büyük bir düzenleme var sanırım. Buraları da yapıyorlar. İleride de yapıyor orada abiler. Şöyle şu şekilde Çamlık Göl Kafeye. Buradan dolanıyoruz. Dolandık. Hatta şurada tam bu noktada bir tane seyir terası var. Görünüyordur belki videoda, bilmiyorum ama. Daha tabii buranın gösterilecek dip köşeleri falan var ama oralar için çok vaktimiz olmadı. Ancak bu kadar gösterebildik. Sizleri diğer dediğim o tarafa götüreceğim. Asıl Çamlık olan dediğimiz yere götüreceğim. Bakalım oralarda nasılmış. Sizlere gösterip beğeninize sunacağız. Şimdi o dediğim asıl kısma, asıl Çamlık'a geldik. O 400-500 yaşında olan ağaçların olduğu yere geldik ve buradaki su mükemmel. Çok güzel bir tadı var bu suyun. Şöyle göstereyim. Burada bir çeşme var, Sürmeli Çeşmesi. Ve şurada da bir tane çeşme var. Harika bir ortam. Bilmiyorum, kuş sesleri ve rüzgarın sesi geliyor mu? Ama gerçekten mükemmel bir alan burası yani. Şu anda buralara çıkmak ya ilerlemek yasak zaten. Mutlak koruma bölgesi olduğu için her geldiğimde buraya kesin geliyorum. Çok güzel, çok tatlı bir yer. Buradan şimdi gelince su içiyoruz. Şey varsa, bidon varsa bidonları suyla dolduruyoruz ve öyle gidiyoruz. Buranın suyunu almadan çayı çok güzel oluyor çünkü buranın suyunun. Ya çay verersen. Çay. Oradan aldığımız suyla çay yapıyoruz. Şöyle ben ilerleteyim. Sizlere buraları göstereyim daha fazla. Böyle. Anılarınızla birlikte çöplerinizi de götürünüz. Çok güzel bir pankart bence. Harika bir söylem. Böyle de küçük 2 tane kamera tarzı şey var. Oturabiliyorsunuz buraya. Aynı zamanda çeşmeler mevcut. Şöyle bir tane suyundan. Oh, gerçekten çok güzel. Çok şükür yarabbim. Tavsiye ederim. Sizlere de. Gelin bu suyu için. Nice. Çok fazla tavsiye ettim burayı size ama gerçekten öyle ya. Gerçekten çok güzel. Görmeye değer bir yer. Görüyorsunuz yani şu ortama, ağaçların büyüklüğüne, kalınlığına görüyorsunuz yani. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Burada sadece bu arada çam yok, meşe ağacı da var. Türkiye'de zaten Kastamonu ve Yozgat'ta olan İspir meşesi buralarda mevcut. Akdağ ormanlarında da burada da var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 2 yerde. Bir de belki Güneydoğu Anadolu bölgesinde vardır. O da endemik bir tür yani İspir meşesi de. Şöyle güzel ortamların olduğu bir yer. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Sizlere güzel bir alandan, Türkiye'nin ilk milli parkından veda ediyoruz bu sefer. Umarım daha fazla yerlere, daha fazla ülkelere gittiğimiz güzel videolarda buluşuruz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videomuzu hype'larsanız, bize destek olursanız çok seviniriz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yozgat'tan selamlar.